Venezuela'da petrol vanaları el değiştirdi. Kolombiya'da yönetim kuşatma altında. Ama Donald Trump'ın parmağı haritada inatla tek bir noktaya gösteriyor: Küba. Dünyanın süper gücü, burnunun dibindeki ekonomisi çökmüş, elektriği bile kesik olan bu küçücük adadan neden hala bu kadar rahatsız? Mesele komünizmle mücadele mi? Hayır. Washington'daki şahinler şunu çok iyi biliyor: Havana düşmeden Latin Amerika bizim olamaz. Çünkü o ada sadece bir toprak parçası değil, Amerika'nın arka bahçesindeki mülkiyet davasının en büyük engelidir. Trump bugün o adaya bakınca bir düşman görmüyor. Dedelerinin el konulan otellerini, işletilemeyen milyar dolarlık sahilleri ve yarım kalmış bir tahsilat makbuzunu görüyor. Bu belgeselde size bir savaş hikayesi anlatmayacağım. Size 1898'de bir yalanla başlayan, bugün Trump'ın masasında haciz emrine dönüşen tarihin en uzun gayrimenkul gaspını anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. 15 Şubat 1898, saat 21:40, Havana Limanı. Amerikan zırhlısı USS Maine büyük bir patlamayla battı. 266 Amerikan denizcisi hayatını kaybetti. Washington'daki gazeteler henüz enkazdan dumanlar tütüyorken manşeti çoktan atmıştı: İspanyollar gemimizi vurdu. Savaş istiyoruz. Amerikan kamuoyu bugün Irak'ta kitle imha silahları yalanına nasıl inandırıldıysa o günde İspanyolların gemiyi sabote ettiğine inandırıldı. 1976 yılında Amiral Rickover öncülüğünde yapılan teknik incelemeler, patlamanın geminin kömür deposundaki bir iç arızadan kaynaklandığını, dış saldırı izi olmadığını raporladı. Ama gerçek her zamanki gibi iş işten geçtikten sonra gelecekti. Bu olay Amerika'nın savaşa girmesi için kurguladığı kusursuz bir tezgahtı. Amerika bu patlamayı gerekçe göstererek İspanyol İmparatorluğu'na savaş açtı ve askerlerini Küba'ya çıkardı. Tarih kitapları bunu Küba'nın bağımsızlık savaşı olarak yazar ama bu gerçeğin çarpıtılmasıdır. Bu operasyon aslında bir mülkiyet devri operasyonudur. Küba'nın tapusu çökmekte olan İspanya'dan alınıp yükselmekte olan Amerikan İmparatorluğu'na geçmiştir. Amerikan askerleri adadan çekilirken arkalarında anayasasına pranga vurulmuş bir sömürge bıraktılar. Neydi o pranga? Yani Küba neden 60 yıldır öfkeliydi? Sene 1901. Amerikalılar Havana'dan ayrılmak üzere. Ancak bir şartları var. Küba Kurucu Meclisi'nin önüne bir kağıt koyuyorlar. Bu kağıdı yazan kişi Connecticut senatörü Orville Platt. Tarihe Platt değişikliği olarak geçen bu metin uluslararası hukukun ihlalidir. Bakın o metnin 3. maddesi ne diyor? Küba hükümeti hayatın, mülkiyetin ve bireysel özgürlüğün korunması için Amerika Birleşik Devletleri'nin adaya askeri müdahale yapma hakkını kabul eder. Amerika açıkça şunu söylüyor: senin adın Cumhuriyet olabilir, bayrağın olabilir ama eğer benim şirketlerimin mülkiyetine, benim vatandaşımın karına bir zarar gelirse ordumu gönderir, seni yıkar, kendi düzenimi kurarım. Kübalılar buna direndi. Havana sokaklarında protestolar oldu ama Washington netti: ya bunu imzalarsınız ya da askerlerimiz gitmez, işgal devam eder. Küba resmen kafasına silah dayanmış bir halde bu metni imzaladı ve o imza ile birlikte adanın en stratejik noktası olan Guantanamo Körfezi Amerika'ya kiralandı. İşte o meşhur kira meselesinin aslı şu: 1903 yılında yapılan ilk anlaşmada kira bedeli yıllık 2000 Amerikan altın parası olarak belirlendi. O dönem için bu geçerli bir para birimiydi. Ancak 1934 yılına gelindiğinde Amerika doların altın karşısındaki değerini değiştirdi. Yapılan yeni hesaplamayla o 2000 altın paranın karşılığı kağıt üzerinde 4085 dolar olarak sabitlendi. Amerika bugün bile adanın en stratejik noktası, devasa askeri üssü için yıllık sadece 4085 dolar ödüyor. Yani modern bir daire kirası bile değil. Peki bu para nasıl ödeniyor? Her yıl Temmuz ayında Washington'daki ABD Hazine Bakanlığı, Küba Cumhuriyeti Hazine Genel Müdürü adına resmi bir devlet çeki düzenler. Bu çek diplomatik kurye veya posta yoluyla Havana'ya gönderilir. Fidel Castro devrimin ilk yılında gelen tek bir çeki karmaşa sırasında yanlışlıkla tahsil ettiklerini, ancak sonraki yıllarda gelen hiçbir çeke dokunmadıklarını açıkladı. Çünkü Fidel şunu biliyordu: eğer o parayı tahsil ederse, yani çeki bozdurursa, Amerika'nın adadaki varlığını ve kira sözleşmesini yasal olarak kabul etmiş sayılacaktı.
olacaktı. Bu yüzden Fidel o çekleri bankaya götürmedi. Hepsini ofisindeki çekmecesinde biriktirdi. Yıllar sonra bir röportajda çekmecesini açıp o birikmiş ABD hazine çeklerini gösterdi ve tarihe geçen şu cevabı verdi: "Bunlar kira ödemesi değil, işgalin belgesidir. Biz paramızı değil, toprağımızı istiyoruz." Bugün bile o çekler bozdurulmadan arşivlerde duruyor. Amerika ödediğini iddia ediyor, Küba ise reddediyor. 1902'de Küba bayrağı göndere çekildiğinde aslında o bayrağın gölgesinde Amerikan Büyükelçisi ülkeyi yönetiyordu. Küba artık bir devletten çok Washington'ın şeker kamışı çiftliğiydi. Bir ülkeyi köleleştirmek için her zaman asker ihtiyacınız yoktur. Bazen ekonomi yeterlidir. Amerika'nın Küba üzerinde kurduğu ikinci baskı aracı tek ürün ekonomisiydi. Küba'nın toprağı dünyanın en verimli şeker kamışı arazisidir. Amerika Küba sanayisinin gelişmesini engelledi. "Siz sadece şeker üretin, gerisini bizden alın," dediler. 1920'lere gelindiğinde durum şuydu: Küba ürettiği şekerin %80'ini Amerika'ya satıyordu. Ama fiyatı kim belirliyordu? New York borsası. Eğer Washington'daki siyasetçiler Küba hükümetini beğenmezse şeker kotasını düşürüyorlardı. Kota düştüğü an Küba ekonomisi çöküyor, halk aç kalıyor ve hükümet düşüyordu. Yani Washington Havana'yı bombalayarak değil, sadece satış tablolarındaki bir rakamı değiştirerek hükümet deviriyordu. Bu sistemin en büyük kazananı o meşhur United Fruit Company ve Amerikan şeker baronlarıydı. 1925'e gelindiğinde Küba'daki ekilebilir arazilerin %75'i yabancı şirketlerin elindeydi. Kübalı bir köylü dedesinin toprağında mevsimlik bir işçiydi. Yılın sadece 3 ayı yani hasat zamanı çalışıyor, geri kalan ölü sezondaysa yani 9 ay boyunca açlıkla savaşıyordu. O sırada Havana'daysa bambaşka bir hayat filizleniyordu. Amerika'da 1920'de içki yasağı başlayınca susuz kalan Amerikalılar en yakın vağaya yani 90 mil ötedeki Havana'ya akın etmeye başladı. Böylece Şeker Cumhuriyeti yavaş yavaş Kumarhane Cumhuriyeti'ne dönüşmeye başladı. 1933 yılında Küba'da işler karıştı. Çavuşlar isyanı denilen bir ayaklanmayla Fulgencio Batista adında melez, hırslı ve acımasız bir daktilograf çavuş sahneye çıktı. Batista siyasetin kurallarını değil, gücün kurallarını biliyordu. İlk başta perde arkasında kalmayı tercih etti. Washington onu sevdi. Çünkü Batista milliyetçi değildi. O iş bitiriciydi. ABD Büyükelçisi Sumner Welles, Washington'a geçtiği telgrafta Batista için şöyle diyordu: "O bizim çıkarlarımızı koruyabilecek tek güçlü adam." Batista 1940-1944 yılları arasında ülkeyi yönetti. Ama 1952'de yaklaşan seçimleri kazanamayacağını anlayınca demokrasicilik oynamaktan vazgeçti. 10 Mart 1952. Seçimlere 3 ay kala Batista askeriyedeki dostlarıyla yönetime el koydu. Bu bir darbeydi. Anayasayı askıya aldı, seçimleri iptal etti. Beyaz Saray ne yaptı? Darbeyi kınadı mı? Hayır. 24 saat içinde Batista hükümetini resmen tanıdı. Çünkü Amerika için demokrasi, Amerikan çıkarlarına hizmet ettiği sürece geçerli bir rejimdir. Batista kapılarını Amerikan sermayesine sonuna kadar açmaya gelmişti ve yanında çok özel bir misafir getirmişti. İşte kurulan bu sömürü düzeninin zirve yaptığı nokta burasıdır. Meyer Lansky, Amerikan Yahudi mafyasının beyni, Al Capone'un çocukluk arkadaşı, Lucky Luciano'nun finans müdürü. Lansky'nin bir hayali vardı. Öyle bir yer olsun ki polis, yargıç, savcı ve devlet başkanı hepsi bizim bordrolu elemanımız olsun. Vergi olmasın, FBI olmasın. Batista Lansky'ye bu cenneti sundu. Birlikte dünya yolsuzluk tarihine geçecek bir yasayı, 2074 sayılı kanun hükmünde kararnameyi imzaladılar. Sistem şöyle işliyordu. Diyelim ki Amerikalı bir mafya ailesisiniz ve Havana'da lüks bir otel, örneğin Riviera veya Capri yapmak istiyorsunuz. Maliyeti 10 milyon dolar. Batista hükümeti diyordu ki bu 10 milyon doların 6 milyonunu Küba Devlet Bankası kredi olarak verecek. Kalan 4 milyon için de sana vergi muafiyeti tanıyacağız. Malzemeyi gümrüksüz sokacaksın ve en önemlisi otelin içine kumarhane açma lisansını sadece sana vereceğiz. Otelin parasını Küba halkının vergileriyle kurulan devlet bankası ödüyor. İnşaatı Amerikalı şirketler yapıyor. İşletmeyi mafya yapıyor. Kârıysa Lansky ile Batista paylaşıyor. Risk sıfır. Maliyet halka ait. Kar mafyaya ait. Peki bu devasa nakit para Amerika'ya nasıl dönüyordu? Lansky'nin kurduğu sisteme the scheme yani kaymak alma diyorlardı. Kumarhanede gece sonunda kasa sayılır. Diyelim ki 100 bin dolar kar var. Resmi deftere sadece 40 bin dolar işlenir. Kalan 60 bin dolar nakit kayıtsızdır. Bu parayı taşımak için çok özel bir kurye kullanıyorlardı. Frank Sinatra. Sinatra konser bahanesiyle Havana'ya geliyor. Valizinde 2 milyon dolar nakit parayla
otele girip Lucky Luciano'ya teslim ediyordu. Sanat suçun en şık kamuflajıydı. Mafya Havana'da sadece otel işletmedi. Kendi özel hava yolunu bile kurdu. Bu uçaklar biletli yolcu değil, Miami ile Havana arasında nakit para ve uyuşturucu taşıyordu. Havana 1950'lerin ortasında Las Vegas'ın cirosunu geçmişti. Frank Sinatra, Nat King Cole, Hollywood'un en parlak yıldızları mafyanın açılışlarında şarkı söylüyor. Havana limanına her gün Miami'den kalkan feribotlarla binlerce Amerikalı turist iniyor, kumar oynuyor, uyuşturucu kullanıyor ve fuhuş yapıyordu. Küba, Amerika'nın arka bahçesindeki bir genelebe dönüşmüştü. Peki ışıklar söndüğünde otellerin arka sokağında ne oluyordu? Gerçek Küba oradaydı. 1958 yılında Küba'nın röntgeni şuydu: kırsal kesimdeki çocukların %90'ı kirli sudan kaynaklanan bağırsak parazitleriyle yaşıyordu. Küçük çiftçilerin %85'i topraksızdı. Amerikan şirketlerine kira ödüyordu. Halkın %45'i okuma yazma bilmiyordu. Ülkenin elektrik üretiminin %90'ı, telefon hatlarının %100'ü, madenlerinin tamamı Amerikan şirketlerinin elindeydi. Bir Kübalı evindeki elektriğin faturasını New York'taki bir şirkete ödüyor. O şirketin sahibi olan adamlarsa akşam Havana'daki kumarhanede o parayı rulette eziyordu. Fulgencio Batista ise başkanlık sarayında oturuyor, som altından yapılmış telefonuyla Washington'dan emir alıyordu. Batista'nın kişisel serveti 300 milyon doları aşmıştı. Bu tabloyu görmeden Fidel Castro'yu anlayamayız. Fidel başlangıçta bir komünist değildi. O, zengin bir toprak ağasının oğlu, iyi eğitimli bir avukattı. Ortodoks Parti'den milletvekili adayıydı. Sistemi içeriden hukukla değiştirmek istiyordu. Ama Batista 1952 darbesiyle sandığı tekmeleyip atınca Fidel şunu anladı: bu ülkede hukuk sadece zenginlerin ve Amerikalıların mülkünü koruyan bir bekçidir. Bu kapıyı anahtarla açamayız. Omuzlayıp kırmamız lazım. 26 Temmuz 1953, Fidel ve 160 genç arkadaşı Santiago de Cuba'daki Moncada kışlasına bir intihar saldırısı düzenledi. Amaçları silahları ele geçirip halkı isyana çağırmaktı. Tam bir felaketti. Yarısı öldürüldü, kalanı yakalandı. Fidel mucize eseri sağ kurtuldu. Mahkemeye çıkarıldığında avukat olduğu için kendi savunmasını kendi yaptı. O savunma bir hukuk metninden öte Küba'nın sefaletinin iddianamesiydi. Batista'nın hakimlerinin gözünün içine bakarak o tarihi cümleyi kurdu: beni mahkum edebilirsiniz. Bunun hiçbir önemi yok. Tarih beni beraat ettirecektir. Fidel hapse atıldı. Ama halkın gözünde bir efsaneye dönüştü. Batista artan kamuoyu baskısı nedeniyle 1955'te genel af çıkarmak zorunda kaldı. Fidel serbest kaldı ve Meksika'ya sürgüne gitti. Orada astımı olan Arjantinli bir doktorla tanıştı: Ernesto Che Guevara. 1956'nın Kasım ayında Meksika'dan köhne bir yat denize açıldı. Adı Granma. Kapasitesi 12 kişilikti ama içinde silahlı 82 adam vardı. Hedef Küba'ydı. Karaya çıktıklarında Batista'nın ordusu onları bekliyordu. Bir katliam yaşandı. 82 kişiden sadece 12'si sağ kalarak Sierra Maestra dağlarına ulaşabildi. Sadece 12 kişi. Karşılarındaysa tankları, uçakları ve ABD desteği olan 40 bin kişilik bir ordu vardı. Mantıken bu savaşın orada bitmesi gerekirdi. Ama süreç tersine işledi. Batista'nın askerleri köyleri yakıp yıktıkça köylüler Fidel'e katıldı. Fidel köylülere sadece silah vermedi. Onlara doktor götürdü. Okuma yazma öğretti. Ve en önemlisi toprak reformu sözü vardı. Sierra Maestra'daki o 12 kişi 2 yıl içinde binlerce kişilik bir halk ordusuna dönüştü. 1958'in sonuna gelindiğinde Batista kontrolü kaybetmişti. Washington bile artık Batista'dan bıkmıştı. ABD Batista'ya silah ambargosu uygulayarak göstermelik de olsa desteğini çekti. Çünkü Amerikan derin devleti Batista'nın artık yönetemediğini görüyor ve Fidel gelmeden daha ılımlı başka bir kuklayı başa geçirebilir miyiz hesabını yapıyordu. 31 Aralık 1958 yılbaşı gecesi. Havana'daki otellerde partiler devam ediyordu. Telsizden gelen haberler kötüydü. Che Guevara Santa Clara şehrini ele geçirmiş, Batista'nın zırhlı trenini raydan çıkarmıştı. Yol açılmıştı. Devrimciler Havana'ya giriyordu. Fulgencio Batista saat gece 03'te yanına 300 milyon dolar nakit parayı alarak özel uçağıyla Dominik Cumhuriyeti'ne kaçtı. Sabah olduğunda kumarhanelerdeki slot makineleri sokağa dökülmüş, park metreler kırılmıştı. Halk otelleri yağmalıyor, sadece Amerikan şirketlerinin sembollerini parçalıyordu. 1 Ocak 1959'da Fidel Castro Havana'ya girdiğinde sadece bir diktatörü devirmemişti. 1898'de başlayan o plet prangasını kırmış, mafyanın otel yasasını çöpe atmış ve Amerika'nın arka bahçesindeki o büyük mülkiyet davasını başlatmıştı. Meyer Lansky ve mafya babaları
Bavullarını toplayıp kaçarken şunu biliyorlardı: bu iş burada bitmedi. Washington bu kadar büyük bir yatırımı, bu kadar karlı bir kumarhaneyi öylece bırakamazdı ve haklıydılar. Asıl savaş, yani ambargolar, suikastlar ve işgaller savaşı şimdi başlıyordu. 1 Ocak 1959'da Havana sokaklarında dans edenler savaşın bittiğini sanıyordu. Oysa savaş bitmemişti. Sadece şekil değiştirmişti. Fidel Castro'nun zaferi Washington için kabul edilebilir bir yaramazlık sınırını aşmıştı. 1959'un bahar aylarında Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan gizli toplantılarda tek bir gündem vardı: bu sakallı adamı nasıl satın alırız? Castro Nisan ayında ABD'ye gitti. O meşhur New York gezisi. Amerikan basını onu bir popstar gibi karşıladı. Ama Beyaz Saray kapıları ona kapalıydı. Başkan Eisenhower onunla görüşmemek için golf oynamaya gitmişti. Castro'yu o sırada başkan yardımcısı olan Richard Nixon'la görüştürdüler. Nixon görüşmeden sonra şu notu düştü: bu adam ya inanılmaz saf ya da çok tehlikeli bir komünist. Onu kontrol edemeyiz. Kontrol edemedikleri şey Castro değil, Castro'nun temsil ettiği öfkeydi ve Amerika kontrol edemediği şeyi yok etmeye karar verdi. Tetik 17 Mayıs 1959'da çekildi. Castro'nun imzaladığı toprak reformu Amerikan şirketlerinin mülklerine el koyunca Washington düğmeye bastı. Artık diplomasi yoktu. Ekonomik boğma ve istihbarat savaşı vardı. 1960 yılı dünya iktisat tarihine kıssasa kıssas yılı olarak geçti. Süreç şöyle işledi: Amerika Küba'yı dizginlemek için elindeki en büyük kozu oynadı: enerji. Küba'nın petrolünün tamamı Amerikan şirketleri Esso, Texaco ve Shell tarafından sağlanıyor ve işleniyordu. Washington bu şirketlere emretti: Küba'ya petrol vermeyi kesin, rafinerileri kapatın, ülkeyi karanlıkta bırakın. Amaç ekonomiyi felç edip halkı isyana zorlamaktı. Castro köşeye sıkışmıştı. Enerji olmadan bir ülke 3 gün bile dayanamazdı. Çaresizce Sovyetler Birliği'ne başvurdu. Sovyetler Meksika körfezindeki tankerlerini Küba'ya çevirdi. Havana limanına Rus petrolü yanaştığında Amerikan rafinerileri bu petrolü işlemeyi reddetti. Castro'nun cevabı sert oldu: rafinerilerinizi millileştiriyorum. Artık hepsi devlet malıdır. Eisenhower yönetimi çıldırdı ve en ölümcül ekonomik silah çekti: şeker kotası. Amerika Küba şekerinin en büyük alıcısıydı. Yıllık 3 milyon ton. ABD artık senden şeker almıyorum dedi. Bu Küba ekonomisinin %80'ini bir gecede buharlaştırmak demekti. Castro televizyona çıktı ve o tarihi konuşmayı yaptı: siz bizim şeker kotamızı keserseniz biz de sizin adadaki bütün mülklerinizi alırız. Bir gecede Amerikan Elektrik Şirketi, telefon şirketi ITT, 36 şeker fabrikası ve tüm Amerikan bankaları devletleştirildi. 6 Ağustos 1960 gecesi Küba'da Amerikan sermayesi resmen bitti. İşte komünizm adaya böyle geldi. Küba Amerikan yumruğundan kaçarken mecburen Sovyet kalkanının altına girdi. Ekonomik savaş sürerken CIA toplumun sinir uçlarıyla oynamaya başladı. Hedef ailelerdi. 1960'ın sonunda CIA Miami'deki Katolik Kilisesi üzerinden korkunç bir yalanı yaydı. Dedikodu şuydu: Castro hükümeti çocukların velayetini ailelerden alacak. Çocuklarınız Rusya'ya gönderilecek, beyinleri yıkanacak ve konserve yapılacak. Bu yalan o kadar profesyonelce yayıldı ki sahte bir devlet velayet yasası bile basılıp el altından dağıtıldı. Kübalı orta sınıf aileler paniğe kapıldı. CIA, Operasyon Peter Pan adını verdiği bir tahliye planı başlattı. 14.000'den fazla Kübalı çocuk ailelerinden koparılarak uçaklarla Miami'ye kaçırıldı. Anne babalar çocuklarını kurtardıklarını sanıyorlardı. Oysa CIA bu çocukları propaganda makinesi olarak kullanacaktı. Bu olay Küba toplumunda nesiller boyu sürecek bir travma yarattı ve Amerika'nın ideolojik savaş uğruna çocukları bile kullanabileceğinin kanıtı oldu. Ekonomi çökertildi, psikolojik savaş başlatıldı. Sırada final vuruşu vardı: askeri işgal. Ancak ABD doğrudan kendi ordusuyla girmek istemedi. Sovyetlerden çekiniyordu. Bunun yerine vekalet savaşı yöntemini seçti. CIA, Guatemala'da ve Florida'da gizli kamplar kurdu. Kimleri eğitti? Batista'nın eski askerlerini, işkencecilerini, mülklerini kaybetmiş toprak ağalarının oğullarını. Toplam 1400 kişilik Tugay 2506 kuruldu. Plan şuydu: bu birlik adaya çıkacak, bir sahil şeridini ele geçirecek, orada geçici bir hükümet ilan edecek ve Amerika'dan yardım isteyecekti. Amerika da
da davet üzerine adaya girecekti. 17 Nisan 1961 sabaha karşı. Domuzlar Körfezi. İşgalciler karaya çıktı. Washington halkın Castro'ya karşı ayaklanacağını, işgalcileri çiçeklerle karşılayacağını sanıyordu. Bu CIA tarihindeki en büyük istihbarat körlüğüydü. Karşılarında sadece Castro'nun ordusunu değil, silahlanmış köylüleri ve milisleri buldular. 72 saat içinde işgalcilerin tamamı ya öldürüldü ya da esir alındı. Fidel Castro esir alınan 1200 işgalciyi kameraların önüne dizdi ve Amerika ile pazarlık yaptı. Onları idam etmedi. Amerika'ya geri sattı. Karşılığında ne aldı biliyor musunuz? 53 milyon dolarlık bebek maması ve ilaç. Bu emperyalizmin suratına atılmış en büyük tokattı. Domuzlar Körfezi fiyaskosu Kennedy yönetimini durdurmadı. Aksine daha da hırçınlaştırdı. Kasım 1961'de bizzat Robert Kennedy'nin, yani başkanın kardeşinin gözetiminde Operasyon Mangus, Gelincik Operasyonu başlatıldı. Bu bir savaştan öte bir terör programıydı. Plan şuydu: Küba'da hayatı yaşanmaz hale getirmek. CIA ajanları ve kiralık sabotajcılar şeker kamışı tarlalarını ateşe verdi. Şeker işçilerini taşıyan otobüsleri taradı. Büyük mağazalara bomba koydu. Küba'dan Avrupa'ya giden şeker gemilerine okyanusta sabotaj düzenledi. Ancak işin en trajikomik tarafı Fidel Castro'ya yönelik suikast girişimleriydi. Church Komitesi'ne göre 8, Küba istihbaratına göre 638 girişim. Amaç başarısız devlet algısı yaratmaktı. Eğer Küba başarılı olursa diğer Latin Amerika ülkelerine örnek olabilirdi. Bu virüs yayılmamalıydı. Terörle de sonuç alamayan Washington 7 Şubat 1962'de nihai silahını çekti. Tam ticaret ambargosu. Bu ambargonun mantığını anlamak için Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Lester D. Mallory'nin yazdığı o tüyler ürpertici gizli nota kelime kelime bakmalıyız. Bakın devlet aklı ne diyor? Hükümeti devirmenin tek yolu ekonomik hayal kırıklığı ve zorluk yaratmaktır. Küba'ya her türlü para ve malzeme akışını derhal kesmeliyiz. Amacımız maaşları düşürmek, halkı açlığa ve umutsuzluğa sürükleyerek hükümeti devirmelerini sağlamaktır. Amerika bir halkı açlıkla terbiye etme kararını işte o gün, o ıslak imzalı belgeyle aldı. Küba, okyanusun ortasında bir açık hava hapishanesine çevrildi. 1962 yazına gelindiğinde Küba'nın durumu şuydu: ekonomisi boğulmuş, tarlaları yakılmış, işgale uğramış ve CIA tarafından sürekli taciz edilen bir ülke. Ve istihbarat raporlarına göre ABD bu sefer vekalet değil, doğrudan Pentagon ordusuyla büyük bir işgale hazırlanıyordu. Fidel Castro ve kardeşi Raul Moskova'ya gitti. Sovyet lideri Nikita Khrushchev'e durumu anlattılar. Khrushchev bir teklif yaptı: sizi koruruz ama bize bir üs vereceksiniz. Oraya nükleer füzeler yerleştireceğiz. Amerikan propagandası bize bunu yıllarca Küba'nın saldırganlığı olarak anlattı. O füzeler Küba için saldırı silahı değil, Küba'nın hayat sigortasıydı. Ekim 1962'de Amerikan casus uçakları U-2 füzeleri tespit etti. Dünyanın nefesini tuttuğu o 13 gün başladı. Kennedy adayı denizden ablukaya aldı. Nükleer savaşın eşiğine gelindi. Bunu daha önce Soğuk Savaş videomda anlatmıştım. Detaylarını merak ediyorsanız oradan da izleyebilirsiniz. Sonunda bir pazarlık yapıldı. Sovyetler Küba'daki füzeleri sökecek. Karşılığında Amerika, Türkiye'deki İzmir, Çiğli'de bulunan Jüpiter füzelerini sökecek. Ve en önemlisi, Amerika Küba'yı asla işgal etmeyeceğine dair yazılı garanti verecek. Kriz çözüldü. Ama Küba halkı kendini ihanete uğramış hissetti. Çünkü pazarlık onların başının üzerinden Moskova ve Washington arasında yapılmıştı. Yine de o garanti Küba'nın bugüne kadar hayatta kalmasını sağlayan tek hukuki kalkan oldu. Bu dönemde Küba sadece savunmada kalmadı. Küresel bir oyuncu oldu. Merkez Bankası'nın başındaki Che Guevara paranın üzerine sadece Che imzasını atarak kapitalizmle dalga geçiyordu. Ama asıl hamle askeriydi. 1975'te Küba Angola'ya 36 bin asker gönderdi. Operasyon Carlota. Bu Sovyetlerin bile cesaret edemediği bir lojistik operasyondu. Çünkü bir ada ülkesi Afrika'da ABD destekli Güney Afrika ırkçı rejimini askeri olarak yendi. Bunun sonucunda Nelson Mandela hapisten çıktığında özgürlüğünü Kübalı askerlere borçlu olduğunu söyleyecekti. Amerika'nın öfkesinin bir sebebi de budur. Küba sadece mülklerine el koymadı. İmparatorluğun sömürge düzenini Afrika'da bile bozmuştu. 1991 yılının Noel sabahı Moskova'da kızıl bayrak indi. Sovyetler Birliği dağıldı. Dünya için
için bu Soğuk Savaş'ın sonuydu. Ama Küba için bu kıyametin başlangıcıydı. Küba 30 yıl boyunca ekonomisini tek bir sistem üzerine kurmuştu. Şeker karşılığı petrol. Sovyetler Küba şekerini piyasa fiyatının üzerinde alıyor, karşılığında ucuz petrol veriyordu. Bu bir ticaret değil, Küba'yı hayatta tutan bir yaşam destek ünitesiydi. Sovyetler çökünce o ünite fişten çekildi. Bir sabah uyandılar ve limanda Rus gemileri yoktu. Petrol ithalatı %87 düştü. Fabrikalar durdu. Traktörlerin yakıtı bittiği için tarlalar sürülemedi. Elektrik santralleri sustu. Fidel Castro televizyona çıktı ve halkına o korkunç gerçeği açıkladı. Yalnızız, artık periodo especial, yani özel dönem başladı. Bu diplomatik bir terimdi. Sokaktaki karşılığı ise açlıktı. 1991 ile 1994 arası modern tarihin gördüğü en garip toplumsal deneylerden biridir. Bir ülke ortaçağ koşullarına geri döndü. Elektrik günde 16 saat kesikti. Buzdolapları çalışmadığı için yiyecek saklanamıyordu. Sabun yoktu, deterjan yoktu, ilaç yoktu. Sistem durmuştu. Otobüsler çalışmadığı için Çin'den 1 milyon adet bisiklet ithal edildi. Doktorlar, mühendisler, profesörler hepsi işlerine bisikletle gitmeye başladı. Ama en kötüsü açlıktı. Ortalama bir Kübalı bu dönemde vücut ağırlığının %10'unu kaybetti. Bistec de toronja, greyfurt kabuğu bifteği diye bir yemek türedi. Greyfurt'un beyaz kısmı pane harcına bulanıp kızartılıyordu. Çünkü et yoktu. Halk yokluktan icatlar çıkardı. B vitamini eksikliğinden binlerce insan geçici körlük yaşadı. 1994'te 35 bin kişi kapılarını söküp yaptıkları sallarla köpek balıklarıyla dolu okyanusa açıldı. Peki bugün insan hakları naraları atan Amerika ne yaptı? Komşusu açlıktan ölürken yardım eli mi uzattı? Hayır. Washington işte şimdi düşüyorlar. Bir tekme de biz atalım dedi ve ambargoyu daha da sıkılaştırdı. 1996 yılında Clinton yönetimi Helms-Burton yasasını imzaladı. Bu yasa sadece Küba'yı değil, dünyayı rehin alan bir şantaj mekanizmasıydı. Yasanın 3. maddesi şuydu: eğer dünyadaki herhangi bir şirket 1959'da millileştirilen eski bir Amerikan mülkünü işletirse o şirkete Amerika'da dava açarız. Bu yasa Küba'ya yabancı yatırım gelmesini engellemek için kurulan bir finansal mayın tarlasıydı. Amaç rejimi değiştirmek değildi. Amaç 1959'da kaybedilen o mülklerin tapusunu hukuken canlı tutmaktı. 2014'te kısa bir bahar havası yaşandı. Barack Obama 50 yıldır deniyoruz, İşe yaramıyor, strateji değiştirelim dedi. Diplomatik ilişkiler kuruldu, elçilikler açıldı. Havana sokaklarına yeniden Amerikan turistleri girmeye başladı. Ama bu durum Florida lobisine ve derin devleti rahatsız etti. Çünkü barış mülkiyet davasının düşmesi demekti. Bunu sabote etmeleri gerekiyordu ve o bahane 2017'de bulundu. Havana'daki Amerikan diplomatları baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Washington hemen teşhisi koydu. Küba istihbaratı bize gizli bir sonik silahla saldırıyor. 2023 yılında ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün yayınladığı raporda yabancı bir düşman tarafından yapıldığına dair kanıt bulunamadığı açıklandı. Ama plan işledi. Trump yönetimi bu gizemli saldırıyı bahane ederek diplomatları geri çekti. Elçiliği fiilen kapattı ve Küba'yı yeniden terörü destekleyen devletler listesine aldı ve geldik bugüne. 2026 yılının ocağına. Venezuela'da Maduro denklemi değişti. Amerika güneydeki en büyük petrol kaynağını kontrol altına aldı. Ama sırada bu petrolü taşıyacak hatlar ve eski arka bahçenin diğer üyeleri var. Hedefteki iki ülke netleşti. Donald Trump'ın yaptığı tehditkar konuşmalar bir dış politika analizi değil, bir icra memuru konuşmasıydı. Washington'daki neokonlar için plan basit. Venezuela düştü. Şimdi sıra bu hattı tamamlayacak olan diğer iki parçada: Kolombiya ve Küba. Onlara göre Havana düşmeden Latin Amerika'daki sol hareketin beyni dağıtılamaz. Kolombiya düşmeden de Venezuela petrolü güvenle taşınamaz. Ayrıca Trump'ın şahsi bir motivasyonu da var. Trump bir emlak kralıdır. Küba'ya baktığında bir komünist tehdit görmüyor. Oraya baktığında 3000 kilometrelik bakir sahil şeridi, restore edilmeyi bekleyen Art Deco binalar ve milyar dolarlık golf sahaları görüyor. Onun için Küba kaçırılmış bir fırsat arazisidir ve o araziyi içindeki işgalci kiracılardan, yani halktan ve devrimci yönetimden temizlemek istiyor. 67 yıl, 12 Amerikan başkanı değişti. Fidel Castro öldü, Sovyetler Birliği yıkıldı, dünya değişti ama Washington'ın Küba takıntısı değişmedi. Çünkü Küba davası Amerika için bir otorite sınavıdır. Eğer burnunun dibindeki 11 milyonluk bir ada dünyanın süper gücüne hayır diyebiliyor ve
hayatta kalabiliyorsa bu imparatorluğun zayıflığını gösterir. Bugün Küba yorgun, binaları dökülüyor, gençleri göç ediyor, rafları boş. Amerika o son tekmeyi atmak için 2026'yı seçti. Eğer yarın bir gün Havana semalarında Amerikan uçaklarını görürseniz bilin ki o uçaklar demokrasi götürmüyor. O uçaklar 1959'da kaçan Meyer Lansky'nin torunlarına dedelerinin kaybettiği o kumarhane anahtarlarını taşıyor. Bu dava bir rejim davası değil. Bu dava 1898'de çalınan, 1959'da geri alınan ve 2026'da tekrar gasp edilmek istenen bir evin mülkiyet davasıdır. Peki ya Kolombiya? O da bir sonraki belgeselimizin konusu. Her belgesel onlarca arşiv taraması, detaylı kaynak incelemeleri ve titiz bir çalışmanın sonucudur. Eğer bu belgeseli buraya kadar izlediyseniz, onun da mutlaka izlemesi gerek dediğiniz o kişiye göndermeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki belgeselde görüşmek üzere.